Herkese merhaba. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın. Bugün öğrenme stilleri hakkında konuşacağız. Her birimizin sahip olduğu öğrenme stilleri var. 3 çeşit bunlar. Görsel öğrenme, işitsel öğrenme ve kinestetik öğrenme stilleri. Bu öğrenme stilleri bizim nasıl öğrendiğimiz veya nasıl bilgi edindiğimiz hakkında bize bilgi veriyor. Örnek üzerinden gidecek olursak, diyelim sosyal bilgiler dersindesiniz. Bir savaş konusu anlatılıyor. Tarihle ilgili bir şey anlatılıyor. Bazı öğrenciler düz anlatım yapıldığında, öğretmen yalnızca anlattığında hemen anlarlar, hafızalarında kalır, öğrenirler. Bazı kişiler için ise bu öğrenmenin görsel olarak yapılması gerekiyor. Diyagramlar kullanılması, grafikler kullanılması, görsel ögelerin kullanılması gerekiyor. Bazı kişiler ise bunun drama olarak canlandırılması, hareketle gösterilmesi, o kişinin o savaşı neredeyse yaşaması gerekiyor. İlk öğrenenler, ilk bahsettiğimiz kişiler, düz anlatımda anlayan kişiler, işitsel öğrenmeye sahipler. İkinci olarak görsel ögelerle, grafikler veya diyagramlarla öğrenenler görsel öğrenmeye sahipler. Üçüncü olarak da hareketle neredeyse yaşayarak öğrenenler, deneyimleyerek öğrenenler ise kinestetik öğrenmeye sahipler. Bu öğrenme stillerimiz bizim bilmemiz ne işe yarar? Kendimiz bir şey öğrenirken veya başkasına öğretirken onun öğrenme stilini bildiğimizde ya da kendimizin öğrenme stilimizi bildiğimizde kendi öğrenme programımızı veya öğrencilerimize bir şey öğretirken onlarla yapacağımız eğitimin programlamasını daha düzgün bir şekilde yapmamızı sağlar. Bir sınıftaki öğrenciler farklı olduğu için, farklı öğrenme stillerine sahip olduğu için bir öğretmenin planlama yaparken bütün öğrencilere hitap edecek şekilde 3 öğrenme stilinde kullanması gerekiyor. Bir özelliğimiz daha yukarıda olabildiği gibi bazen 2 özelliğimiz neredeyse eşit olur. Diğer özelliğimiz daha eksik durumda olabilir. Örneğin yine kendimden örnek verecek olursam, düz anlatım yapıldığında sosyal bilgiler dersinde ben anlamazdım. Dikkatim dağılırdı, aklım başka yere giderdi. Bu dersi öğrenebilmek için kendim evde çalışırken çeşitli şekiller kullanırdım. Zihin haritaları yapardım. Görsel bir şeylerle onları canlandırmaya çalışırdım öğrenmek için. Benim öğrenme stilim hemen hemen neredeyse ikisi eşit olan görsel öğrenme ve kinestetik öğrenmeye sahibim. Tabii ki işitsel özellikler de işin içine girer ama ağırlıklı olarak bu ikisini ben taşıyorum. Diyelim başka bir örnek verirsek, markete gideceksiniz. Anneniz veya eşiniz size market alışverişi için bazı siparişler verdi. İşitsel öğrenmeye sahip olanlar bu sipariş listesini yalnızca söylediklerini onlara söylendiğinde akıllarında kalır bunların. Giderler, alışverişini yapar gelirler. Görsel öğrenmeye sahip olanlar ise bu listeyi yazılı bir şekilde görmesi gerekiyor. Kinestetik öğrenmeye sahip olanlarınsa bu listeyi kendilerinin yazması gerekiyor. Markete gidildiğinde bu kişiler listeye bakmasalar bile yazarak bu siparişlerini gördüklerinde, kendileri yazdığında hatırlamaları daha kolay olabiliyor. Yine başka bir örnek verirsem, benim matematik dersim iyiydi. Oldukça da başarılıydım matematik dersinde. Ama bir matematik problemi bana okunduğunda ben o problemi hemen çözmekte zorlanırdım.
o problemin yazılı halini görmem gerekirdi. Yazılı halini görüp onunla ilgili şekiller çizip, şemalar oluşturup görsel olarak o problemi canlandırmam gerekiyordu ki problemi daha çabuk, daha rahat çözebileyim. Yine kendimden örnek veriyorum. ALES sınavına girdiğimizde ALES sorularının mantık soruları vardı onların içinde. O sorulardan bir tanesi tam hatırlamıyorum ama şöyle olabiliyordu. Çorbacıya giden 5 kişi var. 5 tane çorba var. Bu kişilerden hangisi şu çorbayı içmiştir? Hangi kişi çorba içmemiştir? Hangi 2 kişi aynı çorbayı içmiştir gibi bir problem var. Bu problemi ben çözebilmek için mutlaka ve mutlaka şekil çizmeliyim. Şekil çizmediğimde bu problemi çözmekte zorlanıyorum. Bende olduğu gibi herkeste de baskın öğrenme özellikleri, baskın öğrenme stilleri farklı farklı. O yüzden planlamalarımızı o şekilde yapıyoruz. Öğrenme stillerimize göre yapıyoruz. Aslında bunların hepsinin kombinasyonunu kullanmak lazım. Her birinin etkisi bizde ayrı ayrı. O yüzden üçünün de birleştirerek yapmak, 3 öğrenme stilinde daha doğru bir öğrenme stili oluyor ama yalnızca kinestetik olan birisine siz yalnızca düz anlatım yaptığınızda o kişinin öğrenmesi, o konuyu öğrenmesi gerçekten zor. Şimdi siz kendi öğrenme stiliniz nedir merak ediyorsanız bir testimiz var. Öğrenme stilleriyle ilgili bu testimizi yapalım. Öğrenme stilleriyle ilgili testimizi yaparken yanınızda bir kalem kağıt bulundurun. 11 tane sorumuz var. Bu 11 soruyu okurken 3'er tane şıkkı var. Size en yakın gelen şıkkı işaretleyin. Daha sonra da en fazla şık hangisi ise ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Öğrenme stilleriyle ilgili 11 maddelik testimize geçiyorum. 1. Yeni bir konuyu öğrenmek için tercih ettiğiniz ilk adım nedir? A. Kitap veya yazılı materyalleri okumak. B. Sesli açıklamaları dinlemek veya video izlemek. C. El işleri yapmak veya deneyler yapmak. 2. Konuyu en iyi şekilde öğrenmek için hangi ortamı tercih edersiniz? A. Sessiz ve düzenli bir ortam. B. Grup çalışması veya tartışma ortamı. C. Aktif veya interaktif bir ortam. 3. Yeni bir bilgiyi hatırlamak için hangi teknikleri kullanırsınız? A. Not almak veya yazmak. B. Konuşmak veya tekrar etmek. C. Pratik yapmak veya deneyler yapmak. 4. Bir konuyu kavramak için hangi görsel ögeleri tercih edersiniz? A. Grafikler, diyagramlar veya tablolar. B. Fotoğraflar veya görsel sunumlar. C. Renkli materyaller veya el işleri. 5. Karmaşık bir konuyu anlamak için hangi yaklaşımı tercih edersiniz? Mantıksal bir düzen içinde adım adım ilerlemek. B. Farklı perspektiflerden konuyu tartışmak. C. Konuyu uygulamalı olarak deneyimlemek. 6. Bir konuyu en iyi şekilde öğrenmenizi sağlayan etkinlikler hangileridir? A. Kitap okuma veya not alarak öğrenmek. B. Dinleme, konuşma veya tartışma yoluyla öğrenmek. C. Deneyler yapma veya
pratik uygulamalarla öğrenmek. 7. Bilgiyi hatırlamak için hangi yöntemi kullanırsınız? A. Görsel ipuçları veya hafıza kartları. B. Kelimeleri veya kavramları tekrar etme. C. Deneyimleri veya duygusal bağlantıları hatırlama. 8. Öğrenme sürecinde en çok hangi tür etkinliklerden keyif alırsınız? A. Kitap okuma veya araştırma yapma. B. Grup çalışmaları veya etkileşimli dersler. C. Pratik deneyimler veya saha çalışmaları. 9. Kendinizi en rahat hissettiğiniz öğrenme ortamı nasıldır? A. Sessiz veya düzenli bir ortam. B. Canlı veya interaktif bir ortam. C. El işleri yapabileceğiniz bir ortam. 10. Bir konuyu öğrenirken en çok hangi tür kaynaklardan faydalanırsınız? A. Kitaplar veya yazılı materyaller. B. Sesli kayıtlar veya video içerikleri. C. Deneyler veya uygulamalar, materyaller. 11. Yeni bir konuyu öğrenirken hangi adımı ilk olarak atarsınız? A. Konuyu okuyarak veya araştırarak başlamak. B. Konuyu dinleyerek veya başkalarıyla tartışarak başlamak. C. Konuyu uygulamalı olarak deneyimlemek veya pratik yaparak başlamak. Testinizi bitirdikten sonra şıklarınızı sayınız. Kaç tane A var? Kaç tane B var? Kaç tane C var? Videoyu durdurup sayabilirsiniz. Eğer A'larınız çoksa, A şıkkını daha fazla işaretlediyseniz görsel öğrenmeye sahipsiniz. Eğer B şıkkınızın sayısı daha fazlaysa işitsel öğrenmeye sahipsiniz. C şıkkınızın sayısı daha fazlaysa kinestetik öğrenmeye sahipsiniz. Diyelim sizin A şıkkını 3 tane işaretlemişsiniz toplam. B şıkkınız 2 tane. C şıkkınızda 6 tane. Ne yaptı? 6, 8, 11. Siz kinestetik öğrenmeye sahipsiniz. 6 tane en fazla kinestetik öğrenme ile ilgili C şıkkını işaretlemişsiniz. O yüzden siz kinestetik öğrenmeye sahipsiniz. Bir başka örnek verirsek, A şıkkını 4 tane işaretlemişsiniz. B şıkkını 3 tane, C şıkkını da yine 4 tane işaretlemişsiniz. Siz hem görsel hem kinestetik öğrenmeye sahipsiniz. En düşük öğrenme stiliniz ise işitsel. Bu öğrenme stilleri çeşitli kombinasyonlar halinde oluyor bizde. Farklı farklı özelliklerimiz olduğu için hepimizin, her birimizin bir kişide bir tanesi fazla, diğer kişide diğeri fazla veya iki tane özellik bir kişide daha fazla olabilir. En iyisi bizim planlamalarımızı yaparken bu 3 öğrenme stilini de kullanmamız, ama en fazla ağırlığı, en yüksek puanı aldığımız özelliğimize göre düzenlememiz.